Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere nasıl yaprak örebileceğinizi anlatacağım. Ben bu şekilde modeli oluşturmak için kahverengi iple ördüm. Şimdi size anlatırken yeşil iple öreceğim. Bu yaprağı isterseniz kulaklığınız için süs olarak kullanabilirsiniz. Ya da kablolu kulaklığınızın daha düzgün durması için etrafını sarabilirsiniz. Görüntüsü oldukça şeker. Örerken ipinize uygun tığ seçebilirsiniz. 3 milimetrelik bir tığ kullanacağım. İpim %70 pamuk ama akrilik iplerle de örülebilir. Bu şekilde esneme yapmayan türde bir ip. Makasa ve bir de iğneye ihtiyacım var. Eğer örgüye yeni başladıysanız da kolaylıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Her adımı teker teker anlatacağım. Zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde ipi kıvırdım. Boşluğun içine tığımı yerleştirdim. İpimi dolayıp bir tane düğüm yaptım. Zincirler çekmem gerekiyor. Zincir çekerken tığım bu boşluğun içerisinde. İpi doladım. Boşluktan geri çıktım. Zincir. Tekrar ipimi doladım. Boşluktan geri çıktım. İkinci zincir. Ve bu şekilde 10 tane zincire ihtiyacım var. Bu birinci yaprağımız için olan 10 zincir. Her bir ilmekte birer tane işlem yapacağız. Sırayla söyleyeceğim hepsini. Hemen yanındaki ilmeğe batarak ilmek çıkarıyorum. Kayma dikişi. İlmeğin içerisinden geçirdim. Yanındaki ilmeğe batıyorum. İlmek aldım. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini birlikte ördüm. Sık iğne yapmış oldum. Yanındaki ilmeğe geçerken tığımın başına ipi doladım. İlmeğe batıyorum. İlmek çıkardım. 3 tane ilmeğim var tığda ve üçünü birlikte ördüm. Yarım trabzan yapmış oldum. Yanındaki ilmeğe geçerken yine tığımın başına ipi aldım. İlmeğe batıp ipi dolayıp ilmek çıkardım. Önce 2 tane ilmeği, daha sonra kalan 2 ilmeği ördüm. İkili trabzan yapmış oldum. 2 kere doladım tığımın başına. İlmeğe batıyorum. İlmek çıkardım. Üçlü trabzan yapacağım. Tığımda olan 4 ilmeği 3 seferde örmem gerekiyor. Önce buradaki 2 ilmeği öreceğim. İpi aldım. 2 ilmeği ördüm. Tekrar ipi aldım. Kalan 2 ilmeği ördüm. Ve son 2 ilmeği de örüyorum. Üçlü trabzan yapmış oldum. Tekrardan üçlü trabzan yapacağım için 2 kere doladım. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 seferde ördüm. Yaprağımızın yarısını tamamlamış olduk. Şimdi diğer yarısını yapıyoruz. Yanındaki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapacağım. Onun için bir kere doladım tığın başına. İlmek çıkardım. 1 2 seferde ördüm. Yanındaki ilmeğe geçiyorum. Bir tane yarım trabzan yaptım. Yanındaki ilmekte bir tane sık iğne. Son ilmekte kayma dikişi. Diğer tarafta yaptıklarımızı tekrarlamış olduk. Yaprağın yarısı bu şekilde görünüyor. Şimdi böyle çeviriyorum yaprağı ve karşısına denk gelen yerlere batarak işlemi tekrarlayacağız. Bu en son yaptığım yer birinci ilmeğim olacak. Geri kalan ilmeklerde de çalışma yapacağım. Bu ilmekten en son çalışma yaptığım ilmekten başlıyorum. Battım, ilmek çıkardım, kayma dikişi. Hemen bakın karşısına denk gelen yere batıyorum. Zaten burada sık iğne vardı. Karşıda da sık iğne yapıyorum.
ilmek çıkardım. İkisini ördüm. Arkadaki ipi bir yandan da gizlemek istediğim için yürütüyorum. İsterseniz sonra da gizleyebilirsiniz. Sık iğneden sonra bakın yarım trabzan var burada. Bir kere tığ başına ipi aldım. İlmek çıkardım. Üçünü birlikte ördüm. Bakın burada ikili trabzan var. Bir kere doladım. Karşısına denk gelen yere battım. 3 tane ilmeğim oldu. Önce ikisini örüyorum. Daha sonra ikisini. Burada üçlü trabzan yapmıştık. 2 kere doluyorum. Battım. İlmek çıkardım. 4 tane ilmeği 3 seferde örmem gerekiyor. 1 2 3. Tekrar üçlü trabzan aynı noktada. Hemen yanında bir tane ikili trabzan. Bir tane yarım trabzan. Bu ipi bırakıyorum artık. Bir tane sık iğne. Ve son ilmekte de bir tane kayma dikişi. İlmek çıkardım, içinden geçirdim. Yaprağımız bu kadar. Tamamlanmış oldu. Şimdi tekrardan 10 tane zincir yapıyorum ikinci yaprak için. Aynı burada anlattıklarımı burada da yapacağım. Artık biraz hızlı örmek istiyorum. Yine söyleyeceğim tek tek. Hemen yanındaki ilmeğe bir tane kayma dikiş yapıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne. Yanındakine yarım trabzan. Yanındakine ikili trabzan. Burada 2 tane üçlü trabzan. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane yarım trabzan. Bir tane sık iğne. Ve son ilmekte kayma dikişi. Bu yaprağın da yarısını tamamlamış olduk. Bu şekilde çevirerek örmeye devam edeceğim. Yine karşıda denk gelen yerlere batıp işlemi tekrarlayacağım. Örgüyü çevirdim. Yine ilk ilmekten yani en son kayma dikişi yaptığım ilmek, bir tane kayma dikişiyle başlıyorum. Hemen yanına bir tane sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan, aynı noktada 2 tane üçlü trabzan. İkili trabzan. Yarım trabzan. Bir tane sık iğne ve son ilmekte de kayma dikişi. Bir tane zincir yapıyorum. Artık ipimi kesebilirim. Yaprağımız oluştu bile. Bu şekilde görünüyor. Şimdi arkada burada yürüttüğüm ip vardı. Bunu kesebilirim. Bu ipi gizlemem gerekiyor. İsterseniz iğneye takabilirsiniz. Hatta öyle yapalım. Şu şekilde bir iğneye bu ipliği geçireceğim. İpliği geçirdim iğneye. Burası örgünün düz kısmı. Ters kısmını çevirdim. İlmeklerin arasından iğneyi yürüteceğim. Ön tarafa geçmiyorum. Sadece arkada ilmeklerin arasında iğneyi geçirdim.
artık bu ipi de kesebilirim. Şimdi ortadaki zincir kısmını yapmam gerekiyor. Üzerine tutturarak yapmak istiyorum. Yine ipime bir tane düğüm yaptım. Düz kısım burası. Orta kısmına batıyorum. İlmek çıkardım ve kayma dikişi. Buraya tutturmuş oldum. Ve zincir çekmeye başlıyorum. Kendi kulaklığınıza göre bu zincir sayısı değişebilir. 25-30 da olabilir, 50-60 da olabilir. Zinciri çekip daha sonra deneyebilirsiniz. Otuz tane zincir çektim. Tekrardan orta noktaya batıp buraya sabitlemem gerekiyor. Bakın, orta noktaya batıyorum. İlmek çıkardım ve kayma dikişiyle buraya tutturdum. Yine ipimi kesiyorum. Bu ipi de böyle çektim. Şimdi gizlerken düğüm atarak gizleyeceğim. Yine bu ipi iğneye geçireceğim ve arka tarafta gizleyeceğiz. İğneye ipliği geçirdim. Yaprağın arka kısmına geçtim. Burada düğüm yapmak istiyorum. Çünkü sökülsün istemiyorum. Düğüm yaptıktan sonra yine ilmeklerin içinden iğneyi geçirip ipi gizliyorum. Bunu da aynı şekilde gizleyeceğim. Bu şekilde tığla da gizleyebilirsiniz. Zaten burada düğüm atmıştık. Evet, bu kadar basit aslında. Şimdi kulaklığın üzerine takacağım bunu denemek için. Görünüşü bu şekilde. Bakın, benim kulaklığımın üst kısmı ince. O yüzden zincir sayısını ben az yaptım. Ama daha kalın bir tepe noktası varsa zincir sayısını artırabilirsiniz elbette. Bunu bu şekilde hizalıyorum. Buradaki boşluktan yaprağı geçirmem gerekiyor. Bu şekilde geçirdim. Her iki yaprağı da ortadaki boşluktan geçirdim. Evet, bu kadar. Oldukça sevimli oldu. Eğer örerseniz benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz bir yorum bırakabilir ve abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.